öğretmenim. İnsan sözcükleri bilmeden kimseyi sevemez. Kimseye şarkı söyleyemez. Kimseye merhamet duyamaz. Çünkü insan sözcükleri bilmeden duygularını bilemez. Onlara bir anlam veremez. Heyecanı boğazında düğümlenir durur. Bunu da anneannem Ferhat Dağı delerken, şirin suyu beklerken öğretti bize. Emrah sevgilinin mihrap sırrıdır dediğinde Selvihan bizim odalarımızda geziyordu. Sözcükleri bilmeden insan rüya da göremez öğretmenim. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün sizlere bir tecrübe paylaşımıyla geldik. Evet. Evet. Ki eminim bazılarınız da çok kıskanacak. Şimdiden şuraya nazar boncuğu koyuyormuşum. Neye geldik aşkım biz? Şükrü Erbaş'la tanıştık biz. Evet, kitaplarımızı birebir imzalattık. Daha önce de kitap imzalatmıştık ama orada görüşemeden, tanışamadan imzalatmıştık. Ben eşimle evlenmeden önce ona böyle bir hediye hazırlamıştım. Bu sefer de bir dünya okuma grubu olması lazım. Hani Türkiye'de zaten en bilinen okuma grubuymuş. Ankara'da Kızılay'da böyle bir kafede bir söyleşi, imza günü, şiir dinletisi gibi bir Şiir, müzik, hepsi söyleşi, vardı. her şey. Ya saat kaçta başlamıştı? 3'te başladı. 3'te başladı. 6'da mı ne bitti? 6.30-7'ye kadar Biz sürdü. kitap imzalatıp oradan çıktığımızda saat 7'ydi falan. Evet. Çünkü ya yaklaşık 2 saat söyleşi şeklinde oldu. Şükrü. Özellikle de Şükrü Erbaş'ın bu son çıkan kitabını ve ilk çocuk kitabı aslında, hani ilk kez çocuk kitabı yazmış. Ama Ben tabii, annemin hecesiyim. evet. Aslında bu kitabın söyleşisi gibiydi ama elbette daha farklı da oldu. Tabii. Onu anlatacak zaten birazdan eşim. Sonrasında işte Şükrü Erbaş kendi sesinden kendi şiirlerini okudu. Çok güzeldi ya. Çok güzeldi. Biz zaten bu ara bir duygusalız. İyice bizi böyle. Çok güzeldi ya. Çok güzeldi. Bir 5 dakika bir geç geldik biz. Hani Evet. biz geldiğimizde salona söyleşi başlamıştı. Bayağı doluydu. Tabii. Hani ben şaşırdım yani. Hani ben biraz daha gençken böyle şair, edebiyat, imza günü böyle şeyler olduğunu ya da bunlara katılım olduğunu biliyordum ama günümüzde şiir kitabı okunacak, şiir dinletisi, şiirle ilgili bir söyleşiye katılım olacak. İnsanlar deli gibi falan böyle. Yani bir yandan sevindim açıkçası. Türkiye'de bu kadar ve orada bir yaşça Şükrü Erbaş'a yakın bir abimizin dediği bir şey vardı. O söz alıp şey demişti. Hani ben bizim nesilden daha çok insan burada olur zannediyorum ama etrafım hep de gençlerdi. Yani biraz Bizden böyle de gençti gelenlerin tabii çoğunluğu. üzülerek dedi ama ben açıkçası çok sevindim. Hani genç insanların Şükrü Erbaş gibi, hatta ben Şükrü Erbaş'la tam tanıştık artık, bütün şey bitti, orayı anlatacağım ama sonunda şey demiştim. Hani ben gençliğimde özellikle çok fazla Cemal Süreyyalar, Oktay Rıfat Horozcular, Orhan Veliler, Ece Ayhanlar, Ülkü Tamerler böyle ezberden hani kız tavlarız düşüncesiyle Atilla İlhanlar. Atilla İlhanlar. Yok, Atilla İlhan'ı o şeye dahil etmem. Şöyle ki hani Türkçe edebiyatta ikinci yeni, hani birinci yeni bir nebze olsa da neyse, ikinci yeni tamamen artık. Bir örnek vereyim anlayacaksınız. Bugün hani lisede her çocuk şiir yazıyor, böyle abuk subuk kelimeleri peş peşe koyuyor. Ben serbest vezinle yazıyorum deyip de şiir yazıyor. İşte onların özendikleri herkes ikinci yeniciler arkadaşlar. Zamanında biz de özendik mi? Özendik. Biz Cemal Süreyya'yı, Özdemir Asaf'ı, ki hala çok sevdiğim şiirleri vardır ama benim için artık Şükrü Erbaş'ın altında kaldılar. Şey zannediyorduk ya, ne derler ona, hani aşk şairi falan. şairi. Şükrü Erbaş'a da bizzat bu anlattığımı kısaca anlattım, bu kadar detaylı değil tabi orada imzalatırken. Dedim benim için aşk şairi sizsiniz artık. Çünkü gerçek aşkın ne olduğunu böyle orta yaşa gelmiş, evli, ailesini geçindirmeye çalışan orta alt sınıf, orta üst sınıf değil, orta alt sınıf bir erkeğin ailesine, hanımına olan bağlılığı ve o bağlılığı anlattığı duygular, kelimeler, ya gerçek aşk şiiri o ya. Hani günde böyle 15 saat işte çalışıp hayatın bütün stresini çekip evde hanımına olan aşkını anlatabilmek. O hayatta hanımıyla birlikte direnebilme meselesi ve bunu şiire dökebilme kabiliyeti. Benim için gerçek aşk şairi bundan sonra Şükrü Erbaş'tır. Yani onu da söyledim tabii orada. Bu kısa bir şeydi. Sondan bir şeydi benim için. Sondan bir şeydi. Sondan bir kuple şeydi. Evet. Şükrü Erbaş nasıldır?
Başa geleyim anlatayım mı, sen mi biraz bir şeylerden bahsetmek ister Şeyden misin? bahsedeyim, merak edenler için YouTube'a sanırım yükleyecekler. Çünkü daha önce de onlar böyle online bir söyleşi yapmışlar Zoom üzerinden, onu yüklemişler. O gün de zaten kayıt aldılar. Ben hani güncelliyorum, henüz yüklenmemişti ama çok muhtemelen yükleyeceklerdir. İsterseniz siz de oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Evet, tamamını söyleşinin. İlk başta Şükrü Erbaş güzel bir şiir nedir, edebiyat nedir, kelime seçimi nedir, duygular, büyük şair. Orada çok güzel bir tasnif yaptı. Büyük şair, iyi şair ve şair diye. Hani iyi şair, şairdir. Önemli ne demişti? Büyük şair, iyi şair, şair, iyi Çok şair. büyük şairler Yok, dedi. çok Kurucu şairler onlar. büyük şair, iyi şair, İyi şair. şair. Şair işte şiire başlayıp bir ara yazan, bir iki kitaptan sonra bırakan. Büyük, iyi şair, hani normal şair bu. İyi şair işte normal bir şiir akımı içerisinde kendine yer bulan. İşte ikinci yeni başlamıştır. İkinci yeniden sonra gelenler. Maviciler başlamıştır. Beşeciciler başlamıştır. Ya da işte divan edebiyatı zaten mecranda akıyordur. Her yüzyılda onun en üst örnekleri. Mesela bunlar iyi şair. Ama büyük şair dedi, mecrasını değiştiren, yani içerisinde bulunduğu şiir atmosferini, edebiyatı, dili değiştiren, dilindeki algılanışı değiştiren şair Kurucu değil, şair dedi kurucu onlar. şair dedi büyük şair. Onlardan da işte kimi örnek verdi? Yunus Emre'yi verdi. Karacaoğlan. Karacaoğlan'ın adını Çok çok seviyor. andık. Birini daha anlamıştı. O an şu an unuttum yorgunluktan ama birkaç şairden biriydi. Yunus'u andı. Karacaoğlan'a, Pir Sultan'a. Açılın kapılar, şaha gidelim. Çalak deyince aklıma geldi. Pir Sultan'dan ezberimde çok sevdiğim bir şiir vardı arkadaşlar da. Açılın kapılar, şaha gidelim. Onu bir dinleyin, çok seversiniz. Onları anlattı. Şiire dair bakışını anlattı. Nasıl yazdığını anlattı. Özellikle eşiyle olan muhabbeti anlattı. Hani aslında yaşama sevincini anlattı. Yani yaşı çok ileri, eşini özlediğini her şiirinde zaten anlıyorsunuz. Söyleşide de çok hissettirdi, o bize geçti, bayağı duygusal olduk. Ama ona rağmen yaşamayı çok seviyor. Yani her gün eşinin mezarına gidip onunla sohbetlerini falan anlattı. Sonra soru cevap mecrası geldi. İşte kelimeyi nasıl seçiyorsunuz, şiir nasıl okunmalıdır gibi sorular oldu. Birileri bir şeyler anlattı. Bir ablamız vardı, bayağı üzülmüş bir olaydan, onu anlattı. Videoda izlerseniz videoda izlersiniz. onu görürsünüz. Sonra bir türkü aşaması başladı. Evet. Türkü çok güzel, böyle işte bir sazlı bir abi çıktı, bağlama aldı eline, güzel güzel türkü söyledi. O türküsünü söyledi. Şükrü Hoca bir şiir okudu. O türkü söyledi, bir şiir okudu. Bir saatte böyle bitti. Sonra bir saatte imza sürdü zaten. Evet, zaten kalabalıktı. Çok iyiydi ya. Biz aslında çok fazla kitapla gittik, işte şurada kitapların hepsiyle gittik ama tabii çok kalabalık olduğu için kişi başı 2 kitapla sınırlandırılmıştı. Onlar da burada. İşte 2-2-4. Göstereceğim. Dikkatli aç. Evet. İsmimiz Sürekli bak, burada orada eş ismimiz olarak. var. Kapattık X onu. ve Y. X ve Y. Kalbiniz incecik. Kalbimin incecik kardeşlerine. Evet. Kalbimle, Sevgimle. sevgimle. Mesela bu. Sonracıma dur, şunların göstermem lazım. Havasını atacağım. Tabii. Kanattan ve şiirden, Kanatlarım ve şiirlerim. şiirlerin kalbiyle. Şükrü Erbaş. Bu da güzeldi. 15 yılın Babalar Günü'nde olmuştu etkinlik. Tabii Evet. biz anca çekebiliyoruz videoyu. Yaşama sevinci için kalbimle. Çekilme sular. Şükrü Erbaş. Ve sonra Ekleyeceğim zaten birkaç böyle oradan çektiğim. yazıların ve geleceğin kalbiyle. Çok güzeldi. Bunlar da bütün yazıları. Biz zaten şiirlerini bitirdik. Onlar imzalıydı zaten. İmzalıydı. Bütün şiirleri 1-2-3 şeklinde almıştık. Sonra çıkan kitapları da alıyoruz. Şimdi yazıları da bitireceğiz. Sevdiğimiz bir kardeşimiz, burada tanıştığımız ve fırsat buldukça görüştüğümüz kardeşimiz. Yorumda yaz kendini kız. O şey demişti işte, hatta geçenlerde söylemiştim. Düz yazıları da abi şiir gibi demişti. Birkaç şöyle baktım, gerçekten öyle. Ama konuşması da öyle. Öyle. Yani mesela ben şiir eskiden beri okurum. Kendim okurum. Öyle bir çok etkileyici, buğulu bir sesim yok. Siz de anlıyorsunuz. Sürekli okuyan, konuşan, çatallı erkek sesi yani. Hiç herhangi bir şan eğitimim yok. Nefes eğitimim yok. Dümdüz okuyan adam. Hani bazıları böyle çok güzel şiir okuyor falan. Sesleri güzel, buğulu buğulu falan. Garip bir şekilde Şükrü Erbaş'ta öyle bir
eğitimi öyle bir sahteliği yapayla almıyorum. Yani şiir dinletisi yazın mesela YouTube'a. Böyle uzaklara bakan, arkada böyle bir gül koklayan abi. Zaten uyardı. Dümdüz okuyor yani. Orada bir arkadaş böyle YouTube'da içerik üretiyormuş yine. Şiirleri seslendiriyormuş. İşte ben de şiirlerinizi seslendiriyorum. Hocam kızıyor musunuz? Seslendirebilir miyim dedi. Bence O da kızdı ama kızıyor demedi. da hani önüne geçemiyorum dedi. Evet. Ama en azından tavsiyem böyle tiyatral okuma dedi. Okuma Lütfen dedi. dedi tiyatral okuma dedi. Ben de istemem böyle buğulu buğulu seslerle var ya Ki bir şey benim. söyleyeyim mi? O soruyu soran arkadaş da daha konuşurken anladım ben ya. Yani canım. Yani çocuk kıyamam aslında Şükrü Hoca'nın eleştirdiği şey belki faydalı olur. Çocuk daha orada soruyu sorarken bile o moda girmiş böyle bir hani fularını arkaya atan bir adam modeli var böyle buğulu buğulu konuşuyor içli içli ve bu rol olduğu çok bariz Tabii, belli onu oluyor. istemiyor. Hani Şükrü Hoca onu istemiyor adam soruyu sorarken bile öyle sordu o ses tonuyla sordu. İnşallah O da üzüldü. tavsiye almıştır da şey yapmamıştır hani düzeltir. Ama Şükrü Erbaş'tan bu kadar şiir dinledim mesela. Dümdüz okuyor ama dümdüz okurken yılların tecrübesi herhalde nerede yükseleceğini, nerede düşeceğini, vurguyu hangi heceye, hangi kelimeye yapacağını öyle iyi biliyor ki. Hani düz okuyor ama çok güzel okuyor. Ben mesela onu çok severim. Bir de tavsiye ederim. YouTube'da vardır. Atilla İlhan'ın kendi sesinden şiirleri de çok güzeldir. Ben onu da çok dinlerdim mesela. Bana da atmıştın. Evet atarım. Görüyorsunuz. Karıya kıza yürürken Atilla İlhan kullanıyorum. İşte o yüzden dedim en başta. Ama evlendikten sonra Şükrü Erbaş. Evet. Çünkü yürürken Atilla İlhan Yürürken ama Atilla. evliysen Şükrü Erbaş. Ben Çünkü de şey demiştim ya ay iyi demiştim kaldı mı böyle şiirle kız düşürme. ne bilelim yanlış Yer mi? yanlış devirde Yer mi doğduk. bu kız? Şimdiki kızlar öyle değil. Şimdiki kızlar başka şeylere bakıyormuş. Biz ne Başka bilelim. şeylere bakmıyorlar. O sahteliği görüyorlar. Yok be. Hiç sahtelikle alakalı. Ben sahte mi şiir okuyordum? Ben sahte bir şiir seviyordum. Hayır ama o zaman biz doğru dürüst tanışmıyorduk. Yok senden bahsetmiyorum. Objektif konu. Şu anda gerçekten edebiyattan, şiirden böyle etkilenen, gerçekten bu yürekten dokunan, ha bu adam gerçekten şiirle, edebiyatla ilgileniyorsa bir ruh dünyası vardır, bir ruh derinliği vardır. Hani falan diyen bir kız var mı? Var. 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 Hayret. Neyse. Var ama Hanım haklıdır arkadaşlar. o ilk etapta var işte. Hanım var diyorsa vardır. Ben bir şey demem. var. Ama ilk Hanım etapta var diyorsa zaten. vardır. Ayrıca var diyorsun ama salonun çoğu erkekti. Onu da hatırlatırım. Tabii canım. Kadınlar da eşlerinin yanında gelenlerdi. Vardı öyle çiftler vardı. Çift gelip de tek gelen ben baktım şöyle erkekler daha fazla da tek yani. Olabilir. Neyse bu konuyu öyle işte. Sen şimdi bir şey anlatmamıza gerek var mı? Oradan çektiğin kısa videolar vardı aşkım onları koyacak Yani mısın? 3 video çekmiştim. Şükrü Erbaş kendisi okurken. Onları koyacağım. Çünkü çok açıkçası böyle alıp da elimde telefon arkadaşlar anı kaçırmayı istemedim. Açık konuşmak gerekirse. Yönetmen işini yapmıyor arkadaşlar. O üç Yönetmen videoyu da işi sizin- bıraktı izliyor. O 3 videoda sizin için çektim. Çünkü ya zaten kayıt alıyorlar. Zaten yüklenecek. Niye ben çekeyim ki yani? Nasıl olsa Ki- bu videodan merak eden gidip bulacak Kendi sosyal izleyecek. medya hesabımda da hiçbir şey paylaşmadım açıkçası. Evet. Yani çünkü o da çok şey duruyor. Yani orada bir şey izliyorsun. Herkes böyle kitabını alıp bu story çekmeye çalışıyor. Ondan da çok hoşlanmadım. Ay bir manzara gördüm. O Çok çok beni rahatsız çok rahatsız etti. oldum ya. İşte. Abla hani o meşhur arkadaşlar bilirsiniz elinde uzatıyor şöyle kitabı. Evet. Hatta örnek vereyim. Kitabı şu elde de telefon Tamam, bir böyle tane hadi çekersin böyle de. ayarlıyor. Şükrü Erbaş sahnede konuşuyor. Kitaplarıyla böyle ya belli profil resmi yapmak için gelmiş ablam oraya. Ve farklı farklı açıdan salonu gezdi o kız. Ha işte. Salonu gezdi. Farklı farklı açılardan o sırada biz hanımla el ele Şükrü Hoca hanımını anlatıyor. Biz ağlıyoruz falan Ağlıyordum. yani. Zaten kıyamam. İşte kitapları imzalatırken de şeyi ilk söyledik. Daha önce de aslında ona kitap imzalattığımızı. Sonra bir taraftan ben şey dedim hani Hatice abla dedim hep her okuduğumuzda dualarımızda biz eşimle birbirimize okuduk. Adam bir Gözleri doldu hemen. Bir doldu Kıyamam. adam. Ay Hemen kıyamam dedim. doldu. Hanımın bunu söyledi. Orada doldu. Daha ben de eşinin peşine ismini duydu gitti adam. ben de dedim ki işte benim için işte demin anlattığım olay aşk şairi sizsiniz gerçekten şöyle falan ben bunu dinlerken eşimle olan muhabbetim falan filan. Adam elime uzandı bir tuttu elimi sıcacık. Ay canım dedi benim dedi. Böyle gözlerime Estağfurullah baktı. dedi o tabii ki çok mütevazı bu Çok arada. mütevazıydı çok, ya. Çok mütevazı bir insan. Yani şu devirde herhangi bir kitabı 31. baskı yapan şair mi kaldı? İşte. Yani ve ona rağmen çok mütevazı anlatıyor falan Ki böyle. düşünün kaç yaşında o akşam da Çok uçağı dinçli. var. Çok dinçli. Maşallah. Maşallah. O Allah akşam da uzun ömür uçağı versin. vardı.
Yine böyle işte Almanya'ya gidecekti galiba ve yine Ankara'ya gelecek bu arada. Bizim Evet, yanına biz da. orada da 2 gene 4 kitap imzalatırız. Şunları da orada imzalatacağım. Şükrü abinin peşindeyim. Bütün Her kitapları yere. imzalatacağım. Her yere. Şey, ne diyorsun aşkım? Daha dinlemeye başladık. 20 dakika oldu. Eşim böyle yaptı. Zihni dedi benim gibi dedi. Çok dağınık Ay, dedi. Dedim, var ya tanıdık Şükrü geldi mi Erbaşı. dedim. Ya konuya giriyor. Hani bu kanalın düzenli takipçilerinin anlayacağını düşünüyorum. İlk defa bu videoyla geldiyseniz birkaç tane benim kitap incelemesi, sosyal, özellikle böyle sosyoloji, psikoloji, oralara bakın, anlarsınız ne demek istedim arkadaşlar. Hoca konuya giriyor. Anlatırken böyle edebiyat tarihinden giriyor, sanattan, filmden çıkıyor, oradan başka bir yerden bir öğüt veriyor. Hani konuyu böyle dağıtıyor, toparlıyor, geri geliyor. Ve bunu yaparken de öyle herhangi bir sosyal bilim disiplini gibi falan kalmıyor. Her Çok alandan böyle doğal akışında. çok doğal akışında, dağınık gibi duruyor. Ama siz dinleyince sıkılmıyorsunuz. Zihninizde gerçekten bir imaj canlanıyor. Ne dediğini Ya zaten anlayabiliyorsunuz. hani moderatör böyle büyülendi gitti, soru soracak, soramıyor. Hocam dedi ben dedi büyülendim. Soramıyorum. Sen Öyle diyor beni değil. dur diyor. Sen beni dur Ben dur çenem diyor. düştü diyor, anlatıyorum diyor. Kıyamam. Hani şey derler ya, kahramanınıza gerçek hayatta tanışmayın. Yok, bizim için aksine gerçekten okuduğumuz insanmış. Ben bir şey söyleyeyim mi? Okuduğumdan da iyi çıktı. Okuduğumuzdan Çünkü da yani okuduğumda çok- şöyle ister istemez şiir bir işçiliktir. Tabii Ben ki, bunu Nazım tabii ki. Hikmet'ten beri şeyi fark ettim. Ne kadar çok şair okuduysam hayat hikayelerini, Tabii. hatıratlarında, işte ilham diye bir şey yoktur. Şiirde bir zanaattir. Tabii Ona canım. uğraşırsın, kelime ararsın, bulursun falan. Ki Şükrü Erbaş da onu dedi. Bazı Tabii. kelimeleri falan filan. Haliyle bunu niye söyledim? Bu kadar ince işçilik olan bir zanaatte ister istemez bir yapaylık olabilir. Bir doğallık olmayabilir. Ama Şükrü Erbaş'ı ben dinledim, baktım, gözüne baktım, eline dokundum. Bir şeyler, bir iki cümlede olsa sohbet ettim ve şeyi anladım. Adam gerçekten olduğu gibi. Olduğu. Hani olduğu gibi içten, rahat duygularını söylüyor. Kelime seçimleri çok iyi, ses tonu çok iyi. Ses tonu dediğim gibi öyle zorlama bir yapaylık değil. Adamın ruhunda bir ahenk var. Ya gerçekten Hani ben onu bir şair yere adam ben bir yere not dinliyorsun almıştım. derken. Hani bazı şeyler söylerler, işte bir beyit yazmadı ama şair, tamamen baştan aşağı şairdi. Hani hiç şiir yazmadı ama tamamen şairdi. Ya şair olmak bir ruh dünyasıyla alakalıdır arkadaşlar. Bazı, mesela bir marangoz, bir heykeltıraş, bir ressam da şair olabilir. Hani öyle bir kullanır ki elindeki fırçayı, işte keskiyi falan, ortaya koyduğu eser şiir gibi deriz ya, aslında şiir gibi deyimi gerçekten. oradan geliyor. Şiir gibi demek bir şeyi ahenkli, mütenasip bir şekilde ortaya çıkaran, insanların ruhuna dokunan, zihnine, gözüne dokunan bir eser ortaya koyandır ve bunu yapan şairdir. Haliyle Şükrü Erbaş baştan aşağı şair yani. Şair. Düz yazısı da herhalde o yüzden şiir gibi. Mesela benim böyle tanıdığım adamlardan biri, hani tanıdığım dedim, çok severek okudum. Mesela işte Atilla İlhan'dı. Adı geçti mesela. Nazım Hikmet'in de çok şiirlerini okudum. Başka yazılarını da okudum ama Nazım Hikmet'te mesela o işçilik dediğim taraf ağır basıyor. Nazım Hikmet'in iş dünyası o kadar zannetmiyorum. Tabii tanışmadım ama haliyle. Ama Atilla İlhan'da onu hissederdim mesela. Atilla İlhan'ın bütün şiirlerini okumuşumdur, yazılarını okumuştum, romanlarını. O da öyleydi mesela. O da şairdi, baştan aşağı şairdi. Şükrü Erbaş'ı da çok sevdim. Öyle işte ya. Hani çok çok denk getirirseniz gidin, sohbet edin. Mükemmel bir insan. Kendi sesinden şiir dinlemek de nasip oldu. Evet. Hanımla bir aktivite oldu, duygusallık oldu, romantizm. Canlanıyor böyle şeyler, iyi oluyor. Evet. Tamam. Başka bir şey kaldı mı? Düşünüyorum. Düşünüyorum. Düşünürken durdurayım mı videoyu? Dur. Durduruyorum, düşüneceğiz. Düşündük geldik. Bir şey kalmamış Bir arkadaşlar. şey kalmadı. Aslında bir şey var ama merak edin, onu söylemeyeceğiz. Çünkü Söylemeyeceğiz. gizli. Bize özel. Bize özel, gizli. Çok da Bize güzel bir özel. olay yaşadık Aslında ayrıca. onu konuştuk. Söyleyelim mi diye de söylememe kararı aldık. Evet, merak edin. Ama onu söylemiyoruz. Şey yapacağım. Üyeleri özel Ya. itiraf edeceğim. Değil mi? Ay, çok kötüme gitti. Yok, onlara da söylemeyeceğim. Yok, Çok hayır. bize özel Bize bir özel bir şey bize yok. özel duygusal bir şey de yaşadık. Garipti yani. Evet. Ay Öyleydi öyle işte. gerçekten. Tamam. O Burada zaman sonuna zaten koyarım. Kitabı gösterdik. Sadece videoları eklerim. tamam. Dediğim gibi merak eden de şeyden izleyebilir. YouTube'a illa yüklerler diye zannediyorum. Evet. Öyle. O zaman buraya kadar geldiyseniz videoyu beğenmenizi, yorum yapmanızı, paylaşmanızı, beğenebileceğini düşündüğünüz arkadaşlara tavsiye etmenizi önemli rica ediyor, istirham ediyoruz. Ve tabii ki abone olun.
Ve tabii ki abone olun. Ya bu kadar şey yapıyoruz da abone de olur diye düşündüm ben zaten. Olmayabilir. Almayabilir değil mi? Hani Olmayabilir. onu demedin abi falan Çünkü diyebilirsin. analizlere baktığımda daha çok abone olmayanlar izliyor. Evet ya. Garip şekilde öyle yani. Tamam çok büyük abonelerimiz yok kanalda ama hani ne bileyim abone olanlar izlemiyor bizi mesela. Gibi. Her videoya gelenin %70'i yeni görenler. Öyle. Canları sağ olsun. Canları sağ olsun. Herkese Kolay gelsin. Değirmen, nazlı buğday başakları, dua, bekleyiş. Rüzgarları soyulmuş parmak sular, terli bir gökyüzü, can sıkıntısı, ağır zaman. İçine bağıran bir adam, nereye büyüyeceğini bilmeyen çocuklar. Etekleri yaz bahçesi bir kadın. Orada merhametli yoksulluk, sürmeli geceler, bulanık sabahlar. Güneşle çiçeklenen yorgunluk, ay ışığında solan sözler. Atların köpeklerle konuştuğu bir bozkır, yıldızlar çıkmadan görünmeyen gökyüzü, bakır bir tencerede eriyen evler. Orada masalların hevesi, bir küçük radyoya dolan uzaklar, üzüm kanıları, elma günahları, ıslak rüyalar, mezarlıkta içilen bir sonsuz sigara, ayva sarı tüyler komşu camlarda, kâkülünde annesi halkalanan kızlar, uzak akrabaların getirdiği yalnızlık. Sevgilim, çemberci, Arap bülbülüm, iki gözün, kocaman iki gökyüzü, neden ağladığımı soruyordun ya sevişirken. Bahçemizde nar ağacı yoktu bizim. Senin ağzın yoktu gövdemiz tarazlanırken. Arzular kaşımızda başlar, kirpiğimizde biterdi. Ağlamıyordum. Benim geçmişimi, senin geleceğini seviyordum. Babam gelirdi, bir akşam olurdu. Bahçedeki akasya ağacı gün boyu biriktirdiği kuşları birer hayal topu olarak uzatırdı yatağımıza. Siyah beyaz bir fotoğraf gibi gelirdi babam. Kamyonlar hep geceleri, hep uzaklara giderdi. Ben o zamanlar bütün babaları susar sanırdım. Yalnızca gaz lambasıyla konuşan bir diş gıcırtısıydı babam. Kapılar titreyerek açılır, titreyerek kapanırdı. Tanrı'yı ve uzun konuşanları sevmezdi hiç. Babamdan yapılmış bir korkuydu dünya. Ben o zamanlar yalnızlığı gece sanırdım. Ne kadar susarsa o kadar terlerdi. Boncuk boncuk döktüğü ter hep uzağından geçen kadınların içinde göveren gözleri miydi? Babam en çok kışa yakışırdı. Bütün oyunlarımız başkalarının evlerine bir güzellemeydi. Annem babamın günahları için bir namaz cuma hala. Ey penceresi dışarıya açık, içeriye kapalı evler. Babam neden yalnızca içince güzeldi? Şimdi 5 ayrı evde aynı yürek lekesi süt kokularına yayılıp duruyor. Babam 16 yıldır ölüme saçmadığını anlatıyor. Evet, öyle.